Şu dünyada kendi bayrağı ve tamamen bağımsız bir yönetimi olan, kapitalizme bağlanmayı reddeden bir yer var mı? Cevap şaşırtıcı bir şekilde evet. Bugün kıyısından köşesinden haberdar olduğunuz hiçbir akımı yayılamadığı, bir rock grubunun 1976 yılında yazdığı şarkıyı resmi marş olarak ilan eden Danimarka'daki Hristiyanyalılar, dünya üzerinde popüler kültürün izlerinden uzak tek yer. Sadece hippilerin yaşadığı kasaba olarak bilinen Kristiyanya tam 53 yaşında. Peki hippiler yarım asırdır özgür kalmayı nasıl başardılar? Hippiler kimdir ve nasıl bir yaşamı benimsemişlerdir? Hippilerin başkenti Kristiyanya'nın yaşam kuralları nelerdir? Bu videomuzda hippiler hakkında merak ettiğiniz ne varsa yanıtlamaya çalışacağız. İyi seyirler. ...1971'den bu yana farklı bir yönetim sistemini benimseyen ve özerk bir bölge olarak tanınan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kristiyanya 2024 yılında 53 yaşına bastı. Kendine özel sarı kırmızı bayrağı ve 34 hektarı kaplayan alanı olan bölgenin milli marşında ise dikkat çeken bir hikaye ve söz var. Hristiyanyalılar milli marşlarında "Bizi öldüremezsiniz, biz sizin parçanızız" diyor ve benimsedikleri yaşam tarzını reddettikleri akımları bu marşla dünyaya açıklıyorlar. Bağımsız yaşantılarının bağımsız marşı eski bir rock grubunun özel bir şarkısı olmasıyla da öne çıkıyor. Kristiyanya veya kısaca Staden olarak bilinen özerk bölge, Kopenhag'ın Christianshavn mahallesinde bulunuyor. Bu komün topluluğun marşı Flower Power adlı rock grubundan tam London'a ait 1976 tarihli protesto şarkısı "Bizi öldüremezsiniz'in aslında ta kendisi. En can alıcı nokta şüphesiz şöyle: sopayla vurdunuz, silahla tehdit ettiniz, kendi çocuklarınızın çığlıklarını susturmaya çalıştınız, kasklar ve içi boş paragraflar üretebilirsiniz ama kısa sürede anlamalısınız ki kendinizsiniz. Cezalandırıyorsunuz, bizi öldüremezsiniz, öldüremezsiniz. Bizi öldürmeyin, bizi öldüremezsiniz, biz sizin bir parçanızız." Kristiyanya hakkında daha fazla detay vermem gerekirse, hippilerin ülkesi olarak da anılan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu bölge, dünyanın birçok yerinde anarşistlerin yaşadığı semt olarak ün salmış durumda. Mükemmel görünen her şeyin bir kusuru olduğu gibi, Kristiyanya'nın da bazı kusurları var. Sanatsever insanlarla dolu, meditasyon ve yogaya önem veren kişilerin ağırlıkta olduğu, özellikle doğa aşığı ruhları bir araya getiren bölgenin en olumsuz tarafı aslında en cazip görünen özgürlük kavramıyla alakalı. Burası illegal madde satmanın veya almanın yadırganmadığı ve illegal madde bağımlılarının da çoğunlukta olduğu bir yer. Şehir meydanında kurulan tezgahlarda her türlü satışın yapılması ise polisin olmaması dolayısıyla hiç yadırganmıyor. Bir bisiklet şehri olan Kopenhag'da ulaşımını bisikletle sağlayan yüzlerce insan var. Kristiyanya'da yaşayanlar ise kendilerine özel bir bisiklet bile tasarlamışlar. Nasıl ki buradaki kapıdan içeriye kapitalizm giremiyorsa, kapitalizmi sembolize eden araba da burada yasak. Kristiyanya Bike diye adlandırılan bisiklet, şehirde yaşayan 1000 kişinin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Bölgenin inşası da yine Hristiyanyalılara yakınlığıyla bilinen gazeteci olan Jacob Ludvigson'un öncülüğünde gerçekleşmişti. 1970'li yıllardan önce Kopenhag'da uygun fiyatlı konut eksikliği vardı. Popüler bir gazeteci olan Jacob Ludvigson ve arkadaşları bölgede kaçak olarak keşif yapıp kendi elektrik tesisatı, hamamı, atletizm binası ve benzeri imkanları da düşünüldüğünde burada barıştan yana olan tüm insanların özledikleri hayatı yaşayabilecekleri, kendi kendini yöneten bir toplum için büyük bir meditasyon ortamını oluşturabileceğini yazmıştı. Tüm barışseverleri askeri yasak bölgeyi fethetmeye davet eden ekip, özerk bölgenin kurulmasına da öncülük etmişti. Gazeteci ve arkadaşlarının davet üzerine bölge çok kısa bir zamanda hippiler tarafından işgal edilmiş ve gecekondular yapılmıştı. Dönemin protest şarkısı "Bizi öldüremezsiniz" de böylece Kristiyanya'nın marşı olmuştu. O zaman şimdi şu soruyu sorma zamanı: eğer Hristiyanyalılar bu kadar gelişmiş bir ülkenin içinde apayrı bir bölge olmasaydı, maddi durumları bu alternatif yaşam tarzına elverişli olmasaydı, gerçekten bu kadar özerk olabilmeyi başarabilirler miydi? Yorumlarda fikirlerinizi görmek istiyorum.
Biraz da bölgede işlerin nasıl yürüdüğünden, ne gibi kurallar olduğundan bahsedelim. Zira bazıları bayağı enteresan. Freetown, Christiania'nın LAN olarak adlandırdıkları özel bir para birimi bile var. Bölgede araba ve silah kullanımı, şiddet, çalıntı ürün satmak kesinlikle yasak. Hristiyanyalıların en hassas oldukları konu hırsızlık. Hırsızlık yaparsan yaka paça sınır dışı edilip Kopenhag'a geri yollanabilirsiniz. Ayrıca kurşun geçirmez yelek ve havai fişek satışı da yasak. Gerçekten çok anlamlı. Şimdi de Kristiyanya halkının yabancı biri için koydukları kurallara gelelim. Kristiyanya'nın en ünlü kısmı Pasher Street, yani Pasher sokağı girişindeki Green Light District panosu seni 3 temel kural ile karşılıyor. Eğlen, koşma ve fotoğraf çekme. Eğlenmene bak çünkü burası özgür ruhlu insanların bölgesi. Koşma çünkü koşarsan polisle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorlar. Ve bu onlar için tehlike çanları çalıyor demek. Fotoğraf çekmek ise özellikle Pasher Street'te yasak. Çünkü etrafta pek çok yasaklı madde satan stand ve mağazalar var. Bölgenin mülkiyeti konusunda bölge sakinleri ve Danimarka devleti arasında yıllardır süren bir hukuk mücadelesi yaşanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda sonuçlanan davada bölge sakinleri bu mücadeleyi kaybetmiş ve mahkeme bu toprakların mülkiyetinin Kopenhag Belediyesi'ne ait olduğunu kabul etmişti. Kristiyanya Özgür Devlet Fonu adı altında özel bir fon oluşturan bölge sakinleri Danimarkalı yetkililer ile pazarlığa girdi. Pazarlık sonucunda iki taraf anlaşmaya vardı. Buna göre Kristiyanya halkı Danimarka'ya 51 milyon kronu peşin para ve ilk 3 yıl için yıllık 5,3 milyon kron kira bedeli ödeyecek. Özetle Kristiyanya bölgesi bundan böyle bölge sakinlerinin resmi malı. Bu kurtarılmış bölgede komünal yaşama dair ne ararsanız fazlasıyla var. Müzik, canlı performanslar, değişik sergiler, bölgeye özgü müzeler, içki, yasaklı maddeler, organik gıdalar ve kendi dünyalarında yaşayan renkli insanlar. Bölge ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri. Kristiyanya'da tüm paralar tek bir kasada toplanıp bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre dağıtılıyor. Bölgenin tüm güvenliği de Danimarka polisiyle yapılan anlaşma sonrasında Kristiyanya'nın kendi güvenlik timleri tarafından sağlanıyor. Bu bölge için en önemli ayrıntılardan biri de tıpkı Red Light District gibi kesinlikle fotoğraf çekmenin yasak olduğu. Kristiyanya, Avrupa'nın göbeğinde 70'lerin ruhunun gerçek bir komün hayatı. Elbette bu bölgede de fakirlik mevcut ve çok zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan göçmenlerin durumu içler acısı. Daha da ilginç kısmına gelecek olursam Kristiyanya yaklaşık 1850 kişilik bir insan nüfusuna ve yaklaşık 400 kadar da köpek nüfusuna sahip. Nasıl bu kadar az kişi olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Mesela diyelim ki Kristiyanya'yı çok sevdin ve artık burada yaşamak istiyorsun. Buradan öyle elini kolunu sallayarak parasını verip bir ev satın alman mümkün değil. Hatta köpek sahiplenmek bile çok zorlu bir süreç. Hatta yasak desem daha doğru olur. Peki ev satın almanın hiçbir yolu yok mu? İstersen bunun için bir başvuruda bulunabilirsin. Tabii uzun bir başvuru listesine girip değerlendirilmeye alınmaya hazırsan. Yani anlayacağın Kristiyanya'nın yerlisi hepimize bırakın da biz sahip olduğumuz düzeni ve birliği korumaya devam edelim. Siz de istediğiniz zaman gelin ama sadece gezin diyor. Kristiyanya'nın bir geleneğinden bahsetmek istiyorum. 25 Aralık günü yani Noel zamanı evsizler, yalnız yaşayanlar, hasta olan veya kutlama için imkanı olmayan insanlar için müzisyenleri ayarlıyorlar, yemekler hazırlıyorlar ve büyük bir salonu süsleyerek her şeyi partiye hazır hale getiriyorlar. Her sene özenle hazırladıkları bu parti başta bu bahsettiğim insanlar için yapılsa da kapıları her zaman herkese açık. Ve Kristiyanya'da çoğu gün neşe ve müzikle geçiyor. İçinizden bu insanlar nasıl bu kadar özgür diyor olabilirsiniz. Bol paçalı pantolonlar, çiçek desenli tiril tiril gömlekler, renkli ve büyük çerçeveli gözlükler, rüzgara emanet edilmiş uzun saçlar, rengarenk saç bantları, aşkı, sevgiyi, insanı, hayvanı, doğayı anlatan hayat dolu şarkılar. Aşk, özgürlük, müzik, barış çığlıkları ve tüm aykırılıklarıyla hippiler. Çoğu eğitimli, aklı başında ne istediğini bilen gençlerden oluşan bir topluluk, yalnızca var olan düzene karşı çıkmak için bilinçsizce bir araya gelmiş olamayacağına göre, kısa zamanda milyonlarca kişiyi etkisi altına alıp yıllarca süren hippie kültürü,
altında bilinenden çok daha derin anlamlar taşıyor olmalı. Bir dönem tüm dünyayı saran hippie akımı belki zannedildiği gibi tamamen yok olmuştur. Belki de 60'lar ve 70'ler ruhu bugün hala bir yerlerde ya da birilerinde başka kılıklara girmiş bir şekilde yaşıyor ve yaşatılıyordur. 60'lı yıllarda Vietnam Savaşı'nın uzamasına tepki olarak doğan hippie kültürü, kimine göre işe yaramaz, şımarık birkaç gencin toplanmasıyla ortaya çıkmış gereksiz bir oluşumdu. Kimine göre ise bohem hayatın tam anlamıyla hakkını veren, insandan, hayvandan, doğadan yana olmayan her şeye karşı çıkan, bu dünyanın tam da ihtiyacı olduğu zihniyete sahip bir akımdı. Onlar özgürlüğüne düşkün ve umursamaz gençler değil, aksine savaş karşıtı ve fazlasıyla duyarlı insanlardı. En çok umursadıkları şey ise barıştı. Onlara göre parasız ama sevgi dolu bir dünyada özgür ve barış içinde yaşamak mümkündü. Dünya çapında tanınan Janis Joplin, John Lennon gibi daha birçok ünlü ismin destekçisi olduğu bu gençler, tüm şarkılarını barış, insanlık ve umut için söylediler. İsyanları yalnızca herhangi bir düzene karşı çıkmış olmak için değil, savaşa ve savaşın zararlarına engel olmaya çalıştıkları içindi. Vietnam Savaşı'na küçük bir grup olarak başlayan tepkileri, zamanla siyasi bir amaçları olduğu yolunda söylentilere de sebep oldu. Ama yaşayışları, verdikleri tepkilerin şekilleri ve isyan yöntemleri herhangi bir partiyi, var olan bir görüşü savunmadıklarının ispatıydı. Onlar yalnızca sevgiye ve barışa inanıyor, özgürlüğün dünyadaki her canlının hak ettiği bir kavram olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Dünyanın savaşmaya değil, sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı olduğundan başka bir görüşe inanmıyorlardı. Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği ünlü boks şampiyonu Muhammed Ali, hippilerin oluşmaya başladığı dönemde Vietnam Savaşı'na karşı çıkarak askere gitmeyeceğini duyurmuş ve bu sebeple 3 yıl ringlerden uzaklaştırma cezası almıştı. Aynı dönemde en zenciden daha zenci devrimci olarak anılan Malcolm X öldürülmüş ve yerine "bir hayalim var" sözleriyle iz bırakan Martin Luther King geçmişti. Amerika'da gençlerin orduya girmeleri için yaşadığı baskılar ve barışla sonuçlanmak yerine sürekli uzayan savaş, 60 kuşağının kısa süre içinde tüm dünyayı saracak hareketinin başlamasını tetikledi. 1965 yılının Nisan ayında yaklaşık 25.000 kişinin katıldığı savaş karşıtı yürüyüş eylemi düzenlendi. Amerika'da başlayan akım Avrupa, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Meksika, Brezilya derken tüm dünyaya yayıldı. 2 yıl boyunca artarak devam eden eylemler, dünyaca ünlü isimlerin, sanatçı ve politikacıların desteğiyle daha da büyüdü. 1967 Haziran'ı eylem amaçlı gerçekleşen Montreux Festivali'nde sevgi yazı ilan edildi. Hippilerin marşı gibi kabul edilen Scott McKenzie imzalı şarkının "San Francisco'ya gidiyorsan saçına çiçek takmayı unutma" sözleriyle yürürken, insanlara çiçekler dağıtan binlerce çiçek çocuk bu sevgi dolu eylemiyle tarih yazmıştı. Psikanalist Erich Fromm'a göre hippie akımı tarih boyunca yaşanan en tutarlı hareketti. 1970'li yıllarda ülkemize doğrayan hippie akımı, doğayla iç içe yaşamayı tercih eden ve kendini apolitik bir görüşe yakın gören gençlerin ilgisini çekmiş, onlar da ülkelerine gelen bu bitli turistlerin renkli hippie minibüslerle yaptıkları dünya turlarına katılmışlardı. Akımın savunduğu komün hayatı kabul eden yüz binlerce genç, her türlü çevresel etkinliklerde yer alarak Greenpeace, Earth First, Friends of Earth gibi çevreyi ve dünyayı korumaya yönelik oluşumlar gerçekleştirdiler. Parayı kabul etmeyen, sisteme karşı çıkan bir topluluk, yaşamak için görüşlerine uygun bir yol bulmak zorundaydı. Veganlığı ve vejeteryanlığı tercih eden, et yemeyi, hayvanlara zarar vererek beslenmeyi reddeden hippiler, sürekli gezer ve gittikleri yerlerde hayatlarını sürdürebilmek için sokaklarda müzik yapıp şarkı söylerlerdi. Bugün hala bu ruhun izlerini taşıyan Olimpos ve Kelebekler Vadisi, hippilerin en etkin oldukları yıllarda en çok tercih ettikleri yerler arasındaydı. En bilinen buluşma noktaları Rainbow Festivali'ydi ve bu festival doğanın bütünlüğünü kabul eden, paylaşmayı hayatlarının merkezine koyan herkese açıktı. 70'li yıllarda çıktıkları uzak doğu ağırlıklı gezilerde kendilerini yakın buldukları inançlardan bir tür karma felsefe yaratan hippiler, ilkelliğin en büyük lüks olduğuna inanan ve meditasyonla ruhlarını arındıran bir topluluktu. Taoizm, şamanizm, Budizm, paganizm, nihilizm gibi temelini doğadan alan inançların birleştiği, ortak noktada buluşan hippiler, aralarındaki bu akımı doğru yorumlayan
anlayamadığı ve tam anlamıyla hazmedemediği için hayatlarını kaybedenler nedeniyle olumsuz ve kötü bir oluşum olarak algılandı. Oysa onlar kendilerine göre gökkuşağı savaşçılarıydı ve dünyayı giyindikleri, yaşadıkları gibi renkli bir yer yapmak istiyorlardı. İnsanın ihtiyacı olan her şeyi doğanın içinde barındırdığını, ancak savaşların ve anlamsız hırsların doğaya da içindekilere de zarar verdiğini savunan hippie akımı, sanatın her dalında kendini göstererek her geçen gün daha fazla insana ulaştı. Rock ve blues gibi müzik türlerinde olduğu kadar sinema, tiyatro, edebiyat alanlarında da kendini gösteriyor, modaya olan etkisi de gittikçe artıyordu. Bugün bile hala kullanılan hippie gibi giyinmek deyiminin de ilham kaynağı oldular. Aslında bu durum biraz da reddettikleri, karşı durdukları kavramlara istemeden de olsa ters düştüklerinin işaretiydi. Kapitalizm ve getirdiği her yaptırıma itiraz ederken bir akımı tüm dünyaya yaymak için verdikleri mücadele onları popüler yapmıştı ve bu popülarite ister istemez reddettikleri kavramlara hizmet etmelerine neden oluyordu. Tuhaf ve farklı görünüşleri kabul ettikleri, herkesin aslında ihtiyacı olduğunu bir gün anlamasını umdukları görüşlerinin etkisiydi. 68 kuşağı, çiçek çocuklar, asiler, hippiler gibi birçok isimleri vardı. Belki savundukları komün hayatları yaşamak için renkli minibüslerine atlayıp kendilerini yollara vuran, onlara doğrultulan silahların namlularına çiçek sıkıştıran o dağınık saçlı asi gençler artık yok. Ama onlardan miras kalan saf sevgi ve uğruna yollara düştükleri özgürlük hissi kendilerinden sonraki nesillerin sevgi ve barış umutlarını besliyor. Videonun başında anlattığım Kristiyanya kasabası da hippilerin kalan son sığınaklarından birisi. Eğer bir gün olur da gezerseniz veya gezdiyseniz bu kenti bizlere de anlatmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünyanın suç oranı en yüksek ülkelerinden biri Brezilya'yı anlattığım ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.